Merhaba arkadaşlar. Tarih Postası programımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Türklerin İslamlaşma sürecine ilişkin bazı soruları cevaplayacağız. Nedir bu sorular? Türkler neden İslam'ı seçti? Hangi zaman dilimi içerisinde İslamlaşma süreci başladı ve kemalata erdi? Türklerin İslamlaşma sürecinde hangi etkiler ve sebepler vardı? Türkler neden İslam'ı seçti sorusuna cevap vererek başlamış olalım. Baykal Gölü'nün üzerine anavatan olduğu kabul edilen Türklerin kökenlerinde M.Ö. dönemle gidildiği zaman Sakaların var olduğu kabul edilir. Sakalardan sonra bir karanlık dönem yaşanır. M.Ö. 250-300'lü yıllara gelindiğinde Hunların varlığı kabul edilir. Bunlardan sonra devam eden silsile Türklerin toplum olarak bir bütününü oluşturmuştur. Türkler genel olarak Bozkır'da yaşayan bir millet olmakla beraber Bozkır'dan mülhem felsefecilerimizin, din felsefecilerinin özellikle bunu iddiaları vardır. Bozkır'da yaşıyorlar, sürekli gök ile beraberler. Bu yüzden gök tanrı inancına müntesip olduklarını, inandıklarını temellendirmek isterler. Gök tanrı inancı nedir? Temelinde bir tane Tanrı'nın olduğunu iddia eder. Bir peygamber, bir kitap varyasyonu yoktur asla içerisinde. Bununla beraber kurban sunmak Tanrı'ya, iyilik yapmak ve kötülükten uzak durmak, hırsızlık yapmamak gibi temel semavi dinler içerisinde de olan kaideleri de barındırır. Bu noktada bazıları Oğuzhan'ın peygamber olabileceği iddiasından mülhem ama daha sonra tahrif olmuş bir dinden mülhem Türklerin bu gök tanrı inancına Hanifliğe benzediğinden ötürü bir itikat ettiklerini kabul ederler. Peki Türkler neden bu anlamda İslam'ı benimsedi, daha çok kabul etti sorusuna şöyle bir cevap verir bazı sosyal bilimci araştırmacılarımız. Gök tanrı inancıları tek bir tanrı ve tek bir ilah metaforu vardı. İslam'da da tek bir tanrı vardır. Kurban faaliyeti gök tanrı inancında da mevcuttur, İslam'da da mevcuttur. Türkler gök tanrıdan mülhem, gökyüzü çadırımız, güneş bayrağımız olsun bir ilke benimsemişlerdir ve bununla beraber tüm dünyayı, tüm kainatı tırnak içerisinde Türklerin hakimiyetini almak istiyorlardı. İslam cihat Gaza felsefesi de bu anlamda Müslümanların tüm dünyayı İslam'la buluşturmaları ve tüm dünyayı fethetmeleri üzerine kuruluydu. Bu muharrik sebeplerin Türklerin İslamlaşma sürecine katkı sağladığı açıktır. Peki Türkler hangi zaman diliminde İslamlaşmıştır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Türklerin olduğu bölgelere elbette elçiler gider, İslam'a tebliğler olur ama o süreçte hızlanılmaz. Daha çok klasik olarak tarih kitaplarımızda da okuduğumuz üzere Talas Savaşı ile beraber Türklerin İslamlaşma sürecinde bir karşılaşma dönemi başlar. Çinlilere karşı Arapların yanında yer alan Türkler ile Müslüman Abbasiler arasındaki ilişki Türklerin İslam'ı tanımasına vesile olacaktır. Lakin Türkler İslam'ı 200 yıl kadar süreç içerisinde tanıyacaklar. Daha çok Oğuz Yabgu Devleti içerisinde ki bunların içerisinde daha sonra Büyük Selçukluların kurucuları Tuğrul ve Çağrı Beylerin bulunduğu Oğuzlar, Türkmenler de dahil olacaktır. Yani 10. yüzyılın sonu, 11. yüzyılın başlarındaki bir dönem içerisinde Türkler İslam'la hızlı bir şekilde tanışmaya başlarlar. Bazı rivayetlerde 200 bin çadırın, bunu hesaplarsak 200 bin çadırda 5 kişinin olur, 1 milyon dediği. Bu bir mübalağadır, abartmadır. Bunda mutabıkız. Lakin Türklerin hızlı bir şekilde, özellikle Oğuzların hızlı bir şekilde İslam'a girdiklerini işaret ederler. Peki Türklerin İslamlaşma süreci içerisindeki bazı özel durumlar vardır. Bunlar nedir? Tarikat, tasavvuf meselesi Türklerin İslamlaşma sürecini hızlandırmıştır. Gök tanrı inancı içerisinde şamanizm ögeleri vardır. Şamanizm bu anlamda Türklerin mistik olarak motivasyonuna, mistik tatmine ulaşmalarında bir vesile olarak görülmüştür. Türkler bunu tasavvuf ile bağdaştırırlar. Bu bağdaştırma neticesinde tasavvuf eliyle Türklerin İslamlaşma süreci hızlanır. Bunda da en büyük rolü Piri Türkistan Ahmet Yesevi Hazretleri oynar. 12. yüzyıl ve 13. yüzyıl arasındaki bir dönem içerisinde yaşadığı kabul edilen Ahmet Yesevi Hazretleri konar göçerlere dönemin Arapça ve Farsça ilim diline rağmen kendisi de medresede Arapça Farsça eğitim almış olmasına rağmen Türkçe İslam'ı anlatmaya başlar. Divan-ı Hikmet adlı şiirlerinde bunu inceleyebiliriz, görebiliriz. Orada tasavvuf örgüsü içerisinde Türkleri İslam'ı anlatarak bir anlamda yeni İslam olmuş Türklerin İslamlaşma sürecinin hızlanmasına katkı sunacaktır.